Bir an için gözlerinizi kapatın ve zihninizi günümüzden tam 3300 yıl öncesine, Tunç Çağı'nın altın çağına taşıyın. Anadolu'nun kavurucu güneşinin altında sarp kayalıkların üzerine bir mühendislik harikası gibi inşa edilmiş devasa bir şehir hayal edin. Burası Hattuşa, Hitit İmparatorluğu'nun tarihe bin tanrılı halk olarak geçen o gizemli uygarlığın başkenti. Gece vakti geldiğinde şehrin 6 kilometreyi aşan heybetli surlarının kapıları büyük gürültülerle kapanıyor. Aslanlı Kapı'nın nöbetçileri meşalelerini yakıyor. Yer Kapı'nın devasa blokları arasında rüzgar uğulduyor. Şehir dışarıdan bakıldığında aşılması imkansız, aşılmaz bir kale gibi görünüyor. Ancak bu şehrin asıl gücü sadece o görkemli taş duvarlarda değil, yerin metrelerce altında toprağın karanlığına gizlenmiş sırlarla başlıyor. Bazı seçilmiş kişiler kimsenin bilmediği gizli bölmelerden geçip yerin altına, o dar ve soğuk tünellere süzülüyor. Nereye gidiyorlar? Ne planlıyorlar? Hattuşa'nın gerçek gizemi, taşın bittiği ve toprağın başladığı o noktada filizleniyor. Hattuşa'yı anlamak için Hititlerin kim olduğunu derinlemesine kavramak gerekir. Onlar Anadolu'nun sert coğrafyasını bir avantaja çeviren, tarihin ilk büyük bürokratik devletini kuran halktı. Hititler sadece savaşçı değil, aynı zamanda tarihin en titiz hukukçuları ve arşivcileriydi. Binlerce yıl önce kadın haklarından hayvan haklarına kadar geniş bir yelpazede kanunlar yazmış, bunları kilden tabletlere kazımışlardı. Ancak onları dünya sahnesinde asıl korkulan güç yapan şey askeri dehalarıydı. Hititler demiri işleme sanatında ustalaşmış, çağının çok ötesinde silahlara sahip bir toplumdu. Mısır firavunu Ramses ile tarihin ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş'i imzalayacak kadar diplomatik, Babil'e binlerce kilometrelik seferler düzenleyip Mezopotamya'nın kaderini değiştirecek kadar hırslılardı. Hattuşa işte bu muazzam gücün yönetim merkeziydi. Şehir iki ana kısımdan oluşuyordu. Aşağı şehir ve yukarı şehir. Tapınakların gökyüzüne yükseldiği, kralların saraylarında dünyayı yönettiği bu başkentte her taşın bir hikayesi vardı. Ama bizim peşinde olduğumuz hikaye gün ışığında değil, yer altındaki karanlık potenlerde saklı. Arkeologlar Hattuşa'da kazı yaparken dünya tarihindeki en ilginç savunma sistemlerinden birini keşfettiler. Yer altından surların dışına açılan gizli geçitler, yani poternler. Bu yapılar bindirme tekniği denilen devasa taşların birbirine yaslanarak üçgen bir çatı oluşturduğu muazzam bir mimariyle yapılmıştı. Bu tünellerin içinden geçtiğinizde üzerinizde binlerce ton ağırlığındaki surların baskısını hissedersiniz. Ancak bu taşlar binlerce yıldır milim oynamadan yerinde durmaktadır. Peki neden? Neden bu kadar güçlü bir imparatorluk yerin altına gizli yollar açma ihtiyacı duysun? Birinci ihtimal, karanlık bir strateji, bir kuşatma hayal edin. Düşman ordusu Hattuşa'nın devasa surlarını aşmaya çalışıyor. Tüm dikkati ana kapılarda. İşte tam o anda şehrin yüzlerce metre uzağındaki çalıların veya kayaların ardına gizlenmiş küçük bir delikten yüzlerce Hitit askeri sessizce dışarı sızıyor. Düşmanı arkadan kuşatıyorlar. Bu Hitit askeri zekasının bir ürünüydü. Bu tüneller sadece kaçmak için değil, ansızın saldırmak için yapılmış ölüm tuzaklarıydı. Burada bir parantez açalım. Hitit ordusunun asıl vurucu gücü meşhur 3 kişilik savaş arabalarıydı. Mısırlıların 2 kişilik hafif arabalarına karşı Hititler daha dayanıklı 3 kişinin bindiği ve manevra kabiliyeti yüksek arabalar tasarlamışlardı. Bir sürücü, bir okçu ve bir kalkan taşıyıcı. Bu üçlü dönemin tankları gibiydi. Peki bu devasa savaş makineleriyle yeraltı tünelleri arasında nasıl bir bağ olabilir? Bazı teorisyenlere göre şehir kuşatıldığında mühimmat ve malzeme sevkiyatı bu gizli yollardan yapılıyordu. Şehrin dışıyla olan bağ kesildiğinde Hititler yer altındaki bu damarlar sayesinde dirençlerini koruyorlardı. Tünellerin birçoğu ordunun hızlıca mobilize olabileceği stratejik noktalara, kışlalara yakındı. Bu tarihin ilk lojistik tünelleri olabilir miydi? Hititlerin bu gizli geçitleri kullanma geleneği tarihin en büyük meydan muharebesi olan Kadeş'te de kendini gösterir. Mısır kayıtlarına göre Hititler 2. Ramses'i büyük bir tuzağa düşürmüşlerdi. Mısır firavununu Hitit ordusu çok uzakta diyerek kandıran casuslar aslında Hititlerin
gizlenme ve sızma konusundaki ustalığının birer parçasıydı. Hattuşa'daki tüneller, bu casusluk ve sızma kültürünün mimariye yansımış haliydi. Hititler, düşmanı yanıltmayı bir sanat haline getirmişlerdi. Surların üzerinden düşmana meydan okurken, surların altından onların sonunu hazırlıyorlardı. Bu psikolojik bir savaştı. Düşman askeri için surların altından ne zaman bir Hititlinin çıkacağını bilmemek en büyük korku kaynağıydı. Ancak askeri açıklama her tünelin varlığını açıklamaya yetmiyor. Bazı geçitler o kadar dar ve o kadar dolambaçlı ki bir askerin zırhıyla buradan hızlıca geçmesi imkansız. Üstelik bu tünellerin bazıları doğrudan kutsal tapınak bölgelerine açılıyor. İşte burada Hititlerin spiritüel ve ezoterik dünyası devreye giriyor. Hattuşa'nın hemen yanı başındaki Yazılı Kaya açık hava tapınağı bu gizemin anahtarlarından biridir. Kayalara kazınmış 12 yeraltı tanrısı figürü ellerinde oraklarla karanlık bir dünyayı temsil eder. Hitit inancına göre yeraltı güneşin geceleyin seyahat ettiği, ölülerin ve antik tanrıların yaşadığı diğer taraftı. Kral hem bir hükümdar hem de güneşin oğlu sıfatıyla bir baş rahipti. Bazı dini törenlerde kral ve rahiplerin yeraltı tanrılarıyla iletişim kurmak için sembolik olarak aşağı inmesi gerekiyordu. O zifiri karanlık tünellerde sadece meşalelerin aydınlattığı o dar koridorlarda yürüdüğünüzü hayal edin. Her adımda toprağın ruhuna yaklaştığınızı, ölüler dünyasıyla bir bağ kurduğunuzu düşünüyorsunuz. Belki de bu tüneller birer savunma yapısı değil, ruhun yolculuğunu temsil eden kutsal koridorlardı. Milattan önce 1200'lü yıllara gelindiğinde tüm Akdeniz dünyasını sarsan Büyük Tunç Çağı çöküşü başladı. Deniz kavimleri adı verilen gizemli istilacılar dev imparatorlukları birer birer haritadan siliyordu. Hitit İmparatorluğu da bu büyük fırtınanın ortasında kaldı. Ancak Hattuşa'nın sonu beklediğimiz gibi destansı bir son savaşla bitmemiş olabilir. Arkeolojik bulgular Hattuşa'nın büyük bir kısmının yakılmadan önce planlı bir şekilde boşaltıldığını gösteriyor. İnsanlar en değerli eşyalarını yanlarına almış, devlet arşivlerini düzenlemiş ve şehri terk etmişlerdi. Peki 10 binlerce insan nereye gitti? Şehir kuşatılmışken bu kadar büyük bir nüfus nasıl fark edilmeden kaybolabildi? İşte o ürpertici soru burada tekrar uyanıyor. Tüneller. Acaba Hattuşa halkı o son gece meşalelerini söndürüp tünellerden geçerek tarihin karanlığına mı karıştılar? Bir imparatorluk kendi inşa ettiği yeraltı dünyasında mı sönüp gitti? Toplu mezarların olmaması, panik izlerine rastlanmaması bu sessiz veda teorisini güçlendiriyor. Bugün Hattuşa'da tünellerin içinden geçtiğinizde o soğuk taşlar size hala bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Yer altındaki bu gizli dünya Hititlerin sadece bugünü değil, ötesini de planladıklarını kanıtlıyor. Onlar hem toprağın üstüne hükmetmişlerdi hem de yerin altına karanlığın sırlarına, hala keşfedilmeyi bekleyen, toprakla dolu onlarca tünel olduğu tahmin ediliyor. Belki de bu tünellerin sonunda henüz bulunmamış bir altın kitaplık veya kralların gizli mezarları yatıyor. Hititler sırlarını yanlarına alıp gittiler ama bıraktıkları bu muazzam yapılar insan azminin, zekasının ve inancının birer anıtı olarak duruyor. Hattuşa'nın taşları bugün sessiz olabilir ama unutmayın bazen en güçlü hikayeleri susanlar anlatır. O tünellerde yürürken duyduğunuz fısıltı belki de 3000 yıl önceden gelen bir rahibin duası ya da bir askerin ayak sesidir. Eğer bu antik dünyanın gizemli koridorlarında yaptığımız yolculuk sizi de içine çektiyse videomuzu beğenerek bize destek olabilir ve tarihin karanlık sayfalarını birlikte aralamak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Yorumlarda kendi görüşlerinizi paylaşın. Bu gizemi birlikte tartışalım. Unutmayın, tarih sadece anlatılanlardan değil, hala keşfedilmeyi bekleyen gizli geçitlerden ibarettir.